to the summer of love. Merhaba arkadaşlar, Fit Mimar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kaslar nasıl çalışır onu anlatacağız. Erhan arkadaşımla beraberim. Erhan arkadaşım moleküler biyoloji ve genetik okuyor. Evet Erhan, kaslar nasıl? Kaslar 3 çeşittir. Kalp kası, iskelet kasları ve düz kasları olarak ayırabiliriz. Kalp kası ve düz kaslar bizim onları geliştiremeyiz zaten, onlar kalıtsal. Bizim ilgi alanımız çizgili kaslar. Çizgili kaslardan bahseder misin biraz? Çizgili kaslar, iskelet kasları ve kalp kası çizgili kaslar olarak adlandırılır. Bunun sebebi mikroskop altında bakıldığında aydınlık ve karanlık bantların birbiri ardına görünmesidir. Düz kaslarda bunlar gözükmüyor mu? Bantlar. Yok, o düz kaslarda bunlar yok. Kalp kasından da bahsedelim biraz basitçe. Yani kalp kası çizgili kas ama hiçbir zaman yorulmuyor. Çizgili kaslar normalde yorulur. O biraz ikisi arasında, yani tam düz kas da değil, tam böyle çizgili kas da değil. Düz kaslar zaten yorulmayan kaslar. Onlar çok güç üretmiyorlar, fazla güç üretmiyorlar ama yorulmuyorlar, devam ediyorlar. Aynen. Evet, çizgili kaslar nasıl çalışır abi? Biraz bahsetsene. Mesela evet. biceps örneğinden bahset bize. Çizgili kaslar genelde antagonistik olarak çalışırlar, birbirine zıt şeklinde. Curl yapıyor mesela. Aynen, dumbbell curl yaparken mesela bicepsler flexor olarak çalışır. Kasıcı yani. Kasıcı, diğer Yani. o sırada tricepsler extensor olarak çalışır. Birbirlerine zıt olarak çalışır. Ön kol çalışsan bile arka kol kasılmış kasılacağı için hani kasın hareket yaparken Aynen. negatifi de önemli yani. Bırakma hızımız da o zaman Tabii o gelişme etkiliyor. birbirine zıt olarak çalışır ve eş zamanlı. Evet, sonra ben sana birkaç sorudan hazırladım burada. Peki kas yapısı nasıldır? Yani nelerden oluşur kaslar? Kaslar, kas lifleri denen kas hücrelerinden oluşur. Bu kas hücreleri bir araya gelerek Mikrofibrillerden. buradan kesin. Tamam, bunu kes. Kas lifleri bir araya gelerek kas demetlerini oluşturur. Bu demetler de bir araya gelerek bildiğimiz iskelet kasını oluşturur. Tamamen tel yani bu Daha çok böyle köprü teli gibi hani onlar da liflerden oluyor. daha çok böyle silindirik hücrelerdir, kas hücreleri. Bir araya gelerek daha büyük bir silindir oluşturuyor. Onların oluşturduğu silindirler de bir araya gelerek bildiğimiz kas oluşturuyor. İnce ince ipler gibi yani. Aynen, ince ipler birbirine bağlanıyorlar. Sonra Demet oluşturuyorlar. o demetler tekrardan birbirine bağlanıyor. O da bir daha bir alanında daha büyük bir şey oluşturuyor. Aynen, o şekilde oluşuyor. Peki bunlar yapısında ne var yani? Nasıl kas nasıl çalışır? Miyofibrillerin içindeki aktin ve miyozin elastik fiberleri sayesinde birbirine geçmesiyle çalışır. Bunun aktifleşmesi için Evet, fibrillerin aktifleşmesi için kalsiyum gereklidir. İlk önce o miyofibrillerin içeriğinden bahsedelim. Miyozin kalın bantlar oluşturur, kalın filamentler oluşturur. Miyozinleri bir araya gelerek böyle uzunlamasına. O tel olanlar miyozin yani. Tellerin birleşmesiyle miyozin oluşuyor. Aslında miyofibrilin içinde onlar. Kas lifi miyofibril. Onun içinde filamentler var. Daha da aşağı indik. En küçük filament, sonra miyofibril. Ondan sonra kas lifi, ondan sonra kas demeti, ondan sonra kas. Biz şu an miyozindeyiz. Miyozin o filamentleri oluşturan Filamentler oluşan parçadayız. protein. Miyozinler bir araya gelerek kalın filamentler oluşturur. Aktinler bir araya gelerek ince filamentler oluşturur. Bunların sonları birbirine aslında bağlıdır. Aktin ve miyozin birbirine bağlı yani. Ama sonları sadece. Kas kasılırken aktin ve miyozinler birbiri üstünde kayarak kasın kasılmasını sağlarlar. Kayma teorisi olarak geçiyor. Aktin ve miyozin kaymasıyla kas kasılıyor. Yani birbiri üstünde kaymasıyla aynen kasılmış. Bunu sağlayan şey de kalsiyum dengesi. İlk önce o miyozinler, trompomiyozin diye bir aktinin etrafını saran bir şey var. Miyozinin aktine bağlanmasını engelliyor. Kasın kasılmasını istiyorsak oradaki trompomiyozini oradan çekeceğiz ki aktin oraya bağlanabilsin. Miyozin aktine bağlanabilsin daha doğrusu. Onun içinde troponin denen bir protein var. Sinyal yollanıyor. İşte somatik nöronlardan. Sinyal yollanınca Kasılacağım diyor kas. o zaman sarkoplazmik retikulum, normal sellerdeki hücrelerdeki endoplazmik retikulum gibi içinde kalsiyum barındırıyor. Kalsiyum dışarıya salınıyor, sinyal geliyor somatik nöronlardan. Kalsiyum çıkışı olunca hücre sitoplazmasında tabii kalsiyum miktarı artıyor. Bu kalsiyum miktarındaki artış uyarımla beraber hücre kalsiyum üretiyor. Üretmiyor aslında. Olan şeyi dışarı salıyor gibi. Aynen. Hücre içine salınıyor. Aynen, hücre içine salınıyor. Hücrede kalsiyum yoğunluğu var şu anda. Aynen, kalsiyum yoğunluğu var. Kalsiyum
troponinlere bağlanıyor. Troponinler, trompomiyozinleri, o bir böyle o kapattığı, akdinin üstünü kapattığı, bağlanamıyor miyozin. Onu geri çekiyor. Çekince o bağlanma noktası açılıyor. Normalde bağ olanlar o kalsiyum dışarı çıkmasıyla beraber Aynen. acabası açılıyor. Açılıyor. Açık olunca da miyozin o açık olan yere, akdinin açık yerine bağlanıyorlar. Kayma hareketi nasıl gerçekleşiyor? Yani o şey enerji tabanlı gerçekleşiyor. Kayma hareketi için ilk önce miyozin, bu trompomiyozin çıkınca aradan bağlanıyor akdine. ATP o miyozinin böyle kafa şeklinde yapısı var. Kurbağanın iri baştan önceki hali gibi. Akdine bağlanıyor o şekilde. Ondan sonra ATP geliyor, onu çıkarıyor. Çıkardıktan sonra bu biraz bükülüyor gibi oluyor. O bükülmeyle 1 veya 3 aktin molekülü kadar geriye gidiyor. Tekrardan ATP bağlanıyor, tekrardan bağlanıyor. Hani bu kez çekmiş gibi oluyor. Yani böyle Yürüyormuş gibi yapıyor yani. aynen biraz yürüyormuş gibi. İşte bir gemicinin bir halatı çekmesi gibi yani tutup çekiyor. ATP sayesinde bağlanıyor, kopuyor. Bağlanıyor, kopuyor. ATP burada kullanılıyor. Aynen. ATP burada dönüşüyor. ATP dediğimiz işte enerji dediğimiz olay burada lazım. ATP'nin de kaynakları var. Fosfokeratin gibi. Mesela kreatin var, mesela kullanılan supplement var. Aynen. Mesela, Fosfokreatin aynen. Fosfokeratin. o işe yarıyor değil mi? Enerjiyi ATP veriyor bize. Vücudumuza ATP salgılaması. Aynen. Onun miktarını arttırırsa O yüzden antrenmanlarda daha kreatin olduğu zaman vücudumuza daha iyi basıyoruz veya daha enerjik hissediyoruz veya yorulmuyoruz. aynen o şekilde. Kreatinin olayı kreatin fosfata bağlanıyor. Yüksek enerjili fosfat bağı oluşturuyor kreatin. O bağ ATP sentezinde kullanılabiliyor. Bir ATP veriyor ama bir ATP bir ATP'dir. ATP için farklı düzeylerde enerji 3 farklı diyor galiba. Bir fosfat şey var. kreatin, Fosfokreatin anaerobik tepkimeler, aerobik tepkimeler. Aynen. Anaerobik tepkimeler oksijen yokluğunda gerçekleşir. Bir antrenmana başladığınız zaman HIIT kardiyoda da anlattım ben zaten bunu. İlk 2 dakikaya kadar hızlı bir şekilde enerji üretmek için anaerobik tepkimeleri Aynen. kullanıyor. Laktik asit üretimi oluyor, oksijen üretimi oluyor. Bu üretim verimsiz. Az ATP üretiliyor 2 ama, ATP aynen. ama hızlı. Hızlı. Daha sonra aerobik tepkimeye geçiyor. Glikojenin parçalanması Aynen. başlıyor. Glikojen parçalanıyor. Glikoza dönüştürülüyor. Glikoz tekrardan glikoliz tepkimelerine giriyor. Orada tekrardan Krebs döngüsünde parçalanıyor. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Kazanım 36 ATP. Diğerinde kaç? 2004 net kazanç 2 galiba değil mi? Toplam 4, net 2. Aynen. Net 2. Laktik asitte fosfokreatinde 1, ötekinde 36 ATP. Arada bayağı bir fark var. 36 ATP olan da oksijen gerekiyor tabii. O yüzden mesela hani spor esnasında hani nefes olayına dikkat etmek lazım. Zaten kardiyo türlerinde de bu yüzden hani biz kendimizi çok zorlamadan uzun süre kardiyoyu tavsiye edilir her zaman. Kendinizi zorlayarak kardiyo yaptığınız zaman vücut hemen ilk enerjiyi nereden bulurum onu yapıyor. O enerji üretim sistemine yöneliyor. Bu da daha hızlı yorulmanızı sağlıyor. Zaten hemen sprint koşarsanız antrenmanınızı uzun süre devam ettiremezsiniz. Laktik asit yoğunluğundan dolayı kaslarınızdaki. Yavaş yavaş giderseniz vücudunuz glikojen Krebs döngüsüyle beraber ATP üreteceği için hem daha süre koşabilirsiniz hem de vücudunuzdaki glikojen depolarını eritmiş olursunuz bu sayede değil mi? Aynen. Yağ yakımı aslında bu kadar basit. Mantığı bu. O şekilde düşünülebilir. Arkadaşlar bu yazıyı Aran arkadaşımız yazdı. Ben düzenlemesini, özetlemesini falan yaptım ama her şeyi o yazdı. Bu yazıyı fitmimar.tk adresinde okuyabilirsiniz. Zaten bu videonun altında linki var. Var mı söyleyebileceğim başka bir şey Aran? Yok. Teşekkür ederiz katıldığın için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. To the summer of love. Keselim. Deyip. Tamam, çizgili kas değil, iskelet kası ya. Tamam. İskelet kasları. Çizgili işte. Tamam, onu. İskelet kası. Buradan alalım.